Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Fırında et için inanılmaz lezzetli ve hızlı bir tarifle yine karşınızdayım. Bence fırında yapılan etler içerisinde en güzel tariflerden bir tanesi. Çünkü genelde et kuruyor ama bu tarifte inanın hem sulu kalıyor hem de o lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hemen yapılışına geçiyorum. 800 gram et kullandım ben. Gördüğünüz gibi ince ince diliyorum. Ama siz isterseniz kasabınıza da bu işlemi tabii ki yaptırabilirsiniz. Ben eti dilimledikten sonra üzerine bir film koyup onu biraz yumuşatıyorum. Ve biraz da inceltmeyi tercih ediyorum bunu yaparken. Daha kolay pişecek hem de böyle suyu da içinde kalacak. Gerçekten jelatinle bunu yaptığımız zaman çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biraz tuz ilave ediyorum ben. Biraz da isteğe bağlı tabii, tamamen ben çok beğeniyorum. Karabiber ilave edeceğim. Tuz ve karabiberini ilave ettikten sonra etin her tarafına eşit miktarda dağıtalım diye elimi hafifçe etin üstünde gezdiriyorum. Sonrasında üst üste koyuyorum ki alt tarafları da aynı şekilde hem tuzlansın hem de karabiberden faydalansın diye. Bu işlemi tamamladıktan sonra sıra geldi patateslerime. Bunun için 800 gram kadar patates kullanıyorum. Öncelikle patateslerimi rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Bu tarifimin de püf noktalarından bir tanesi aslında bu. Şimdi gördüğünüz gibi ben patateslerimi rendenin iri tarafıyla rendeledim ve patatesin suyunu sıkıp diğer bir kaba alacağım. Çünkü patatesin suyu etimi sulandıracaktır ve sertleştirecektir. Bu yüzden sularını elimle sıkıp daha sonra onları farklı bir kaba alıyorum ve işte bu suyu alınmış patatesi kullanacağım. Gördüğünüz gibi üzerine de bir miktar tuz ilave ediyorum. Sonrasında da bir güzel gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Bence ete de en çok yakışan besinlerden en başında gelir hatta patates. Şimdi pişirme kabımın içerisine bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum ve her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Şimdi patatesleri yine bir spatula yardımıyla yine pişirme kabımın her yerine eşit olacak şekilde gördüğünüz gibi dağıtıyorum. Bir adet soğanım var. Soğanımı ince halkalar halinde öncelikle kıyıyorum. Tamamını kıydıktan sonra bir miktar ovalayacağım. Siz isterseniz bunu tabii tuzla da yapabilirsiniz. Ama ben bu sefer tuz koymadan sadece böyle dağılsın, bütün kalmasın diye, hem de biraz böyle acılığı kalmasın, yumuşasın diye ovalıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen tek tek soğanlar haline geldiler. Şimdi hazırladığım patatesin üzerine bu kez yine eşit miktarda her tarafına olacak şekilde soğanları da dağıttım. Şimdi sırada tuz ve karabiberli biraz bekletilmiş olan etlerim var. Onları da tepsime dizdim. Sonrasında da kaşar rendeliyorum. Yine bunu da etin üstünde kullanacağım. Bir miktar kaşar peynirim var. Yaklaşık 200-250 gram kadar. Ve ben buna hardalı da çok yakıştırıyorum. Hardal ve mayonez. Mayonez 2 kaşık yeterli olacaktır. Hardalda 1 kaşık çünkü çok yoğun tadı var. Ve yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar da yoğurt. Hepsini, bütün malzemeleri bir güzel karıştırdım. Yine eşit miktarda etimin üzerine sürüyorum, dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi bir spatula ya da kaşık yardımıyla bunu yapabilirsiniz. Hazırlama aşaması sadece bu kadar. İşte gördüğünüz kadar kolay bir tarif aslında. Şimdi tepsimin üzerine yağlı kağıt seriyorum ve onun üzerine alüminyum folyo. Pişirmesindeki detay da aslında çok önemli. Etin çok yumuşak kalmasını asıl o sağlıyor. Alüminyum folyo ile gördüğünüz gibi örttüm. Öncelikle 180 derecede 30 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Sonrasında 30 dakika sonra fırından çıkartıyorum ve folyoları da çıkartıyorum. Ve yine 180 derecede 20 dakika kadar daha pişiriyorum. İşte bu sayede hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla güzel tarif için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.